Kısa bir bayram mesajı, kısa bir bayram değerlendirmesi ve kısa bir bayramda tavsiyeler. Tabii ki kabul ederseniz. Sonu şöyle bitiyor videonun. O tavsiyelerimi yaptıktan, o yorumlarımı dile getirdikten sonra diyorum ki, denediniz mi? Şunu unutmayın, her deneyen başaramayabilir. Ama başaranlar deneyenlerdir. Bakalım ne tavsiyelerde bulunmuşum. Bayramınız mübarek olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Allah sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde eşinizle, dostunuzla, akrabalarınızla, tüm sevdiklerinizle daha nice bayramlara erişmenizi nasip ve müyesser eylesin. 3 tane ayrı açıdan bu bayram günü bazı meseleleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Birincisi, bayram deyince aklınıza ne geliyor? Mesela çocukluğunuza gidin, çocukluğumuza gidelim hep birlikte. Bayram deyince tatlılar geliyor, ziyaretler geliyor, el öpmeler geliyor, bayram namazı geliyor, mezarlık ziyaretleri geliyor ve almış olduğumuz hediyeler, harçlıklar ve belki onlar kadar önemli yeni kıyafetler geliyor. Zamanımızın çocukları bayram deyince ne anlıyor ve yarın bir gün onlar da bizim yaşa geldiği zaman bayram deyince çocukları adına neleri hatırlayacaklar çok bilmiyorum. Onu bir kenara bırakalım. Bugüne gelelim, bize gelelim. Pekala, bugün itibariyle bayram deyince aklımıza ne gelmesi lazım? Bayramın artık yaşını başını almış, kemale ermiş insanlar olarak bizlere ne vermesi lazım? 2 şey söyleyeceğim. Bunlardan bir tanesi muhasebe, ikincisi ise yeni bir yol belirleme. Önümüzde ecelimize kadar giden süreç içerisinde nasıl bir yolda gideceğiz? Ne türlü kararlar alacağız? Nasıl bir hayat felsefesi belirleyeceğiz? Nasıl bir yaşam tarzı içerisinde bulunacağız? Bence gelin bayramda yapacağımız muhasebede bunları konuşalım, bunları düşünelim, bunları kararlaştıralım. Neden böyle diyorum? Çünkü 30 günlük açlıkla terbiye edilen bir anlamda nefsimizden sonra bu bayram günü nefis büyük bir ihtimalle böyle bir muhasebeye açıktır. Aklımız zaten açık, zihnimiz zaten açık, gönlümüz, kalbimiz zaten açık. Çünkü imanımız var. O iman bizi o noktaya sürüklüyor. Öyle olunca nefsi de bu işin içine katalım. Yani 30 günlük açlıkla terbiyeden sonra ve o muhasebede bundan sonraki hayatımıza ait yaşam tarzımızı, hayat felsefemizi belirleyeyim diye. Mesela şunu yapabiliriz. Bu benim son bayramım. Öyleyse. Evet, önemli bir nokta bu. Bu benim son bayramım. Belki bir daha bayrama çıkma imkanım ve ihtimalim olmayacak. Öyleyse önümde tam 1 yıllık bir süreç var vefatıma kadar, ecelime kadar. Öyleyse şöyle değerlendireyim. Mesela bunu diyebiliriz. Benim bu dünyadaki amacım, yani yaşamadaki amacım şu idi. Acaba bu amacım doğru mu? Belirlemiş olduğum hedef doğru mu? Yoksa orada bir takım revizyonlara, orada bir takım değişmelere gitmek zorunda mıyım, değil miyim? Yani hayattaki amacımı, hayattaki, yaşamdaki idealimi yeniden belirleme cihetine gidebilir miyim, gitmez miyim? Veya belirlediğim amaç doğru ama gittiğim yol doğru mu? O amaçlara ulaşabilecek bir metodoloji içinde miyim, değil miyim? Gelin yetişkinler olarak, yaşını başına almış ve kemale ermiş olan insanlar olarak gelin bu bayram bunları düşünelim. 1. İkinci söyleyeceğim şey şu. Ramazan'da biz ne yaptık? Şu 30 günde ne yaptık biz? 5 tane ana başlık var. Bunlardan bir tanesi sabır. Sabrettik ya.
Birçok şeylere sabrettik. Yemeden, içmeden, ailevi münasebetten nefsimizi dur ettik. İmsaktan iftar vaktine kadar olan süreç içerisinde. Belki birilerinin bizi kızdırmasına mukabil oruç bizatihi hatırlatıcı olarak öfkemizi yenmemize vesile oldu. Yani öfke patlamasına karşı sabrettik. İbadetlere karşı sabrettik. Karşımıza çıkan bir takım masiyetlere karşı sabrettik. Yani dolayısıyla bir sabır imtihanından geçtik. İkincisi, ibadette bulunduk. Her zamankine nispetle daha fazla ibadette bulunduk. O kallavi akşam yemeklerinden sonra, belki iftar yemeklerinden sonra 20 rekat namaz kıldık, teravih namazı. Bunun için camilere akın ettik, koştuk. Hatta bazılarımız 1 saat 45 dakika süren, 2 saat süren hatimle teravihlerde bulunduk. Hem de 30 gün boyunca. Dolayısıyla ibadetler yaptık. Üçüncüsü, infaklarda bulunduk, cömertliklerde bulunduk. Yani birilerine sadaka verdik. Zekatımızı hesaplayıp verdik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cömertti ama Ramazan'da esen rüzgardan daha fazla cömertti hadisini hatırladık ve elimizi cebimize attık. Her zamankinden daha farklı olarak. Bir beşinci veyahut da bir dördüncü ziyaretlerde bulunduk. Bize ziyaretlerde bulunuldu. Eşlerimiz, dostlarımız geldi. Biz eşlerimizi, dostlarımızın yanlarına gittik. Oralarda muhabbet ettik iftarda ve sahurda. Ve uzatmayayım, beşincisi zikrettik. Kur'an okuduk. Tesbihatlarda bulunduk. Dualarda bulunduk. Okumalarda bulunduk. Yani tefekkürde bulunduk. Zikir ve tefekkür yaptık. Ne oldu şimdi? 30 gün boyunca bunu yaptık. Şimdi sıra bayrama geldi. Bayram nedir? İşte bu 5 ayrı kategoride yapmış olduğumuz talebeliğin bittiği ve diplomamızı elimize almış olduğumuz gündür. Bu 5 tane meseleyi hallü faslettik. Arkasından bugün de bize diploma veriyorlar. Tıp fakültesinde okuyorduk. Artık şimdi hastaneye gideceğiz. Eğitim fakültesinde okuyorduk. Artık şu anda okullarda öğretmenlik yapmaya gideceğiz. Yani bu 5 ayrı alanda almış olduğumuz diplomayla hayatın içerisinde öğrendiklerimizi tatbik etmeye devam edeceğiz. Hem de fazlasıyla. O zaman gelin bunlar üzerine bir tefekkürde bulunalım. Söz gelimi. Sabır. Ben gerçekten bu 30 günlük Ramazan süreci içerisinde bu sabır imtihanından geçtim mi? Diplomayı almaya hak ettim mi? Bundan sonra ne yapacağım? Ettim, geçtim. Öyleyse bundan sonra da aynı şekilde hayatıma devam etmeliyim. Demin vermiş olduğum örnek içerisinde bir öfke kontrolü vardı, değil mi? Ben artık Ramazan haricinde de o öfke kontrolünü mutlaka hayatıma taşıyacağım. Masiyetlere karşı sabır vardı, değil mi? Cenab-ı Hakk'a isyan mahiyeti taşıyan, Allah'ın haram dediği şeylere karşı biz tutmuştuk. O haramları bir kenara bırakmıştık Ramazan sonrasında da. Yani diploma aldığımız mevzuda da hayatın içerisinde masiyetlere karşı sabredeceğim demeliyiz. İkincisi ibadetlerdi. İbadetler ben zaten yapıyordum. 5 vakit namazımı kılıyordum. O zaman ona bir 6.'sını ilave ederim. Hayır ben 3 vakit kılıyordum. O zaman bir 4.'sünü ilave edelim. Hayır ben sadece Ramazan'da 5 vakit kılıyordum. O zaman Ramazan sonrası o 5 vakti kılmaya devam edelim. Yani gradual olarak, hani öyle derler ya, tedrici olarak biz o ibadetleri hem keyfiyet planında hem de kemiyet planında artıralım. Diploma almak bunu gerektirir zaten. 5 vakit kılıyordum o zaman. Ben şu ana kadar duha kılmıyordum ama şartlarım da müsait, yaşım da müsait. Zaten kabre doğru da gidiyorum. Bundan sonra bir de duha ekliyorum. Bundan sonra bir de evvabin ekliyorum. Bundan sonra benim için çok zor olacak ama 2 rekatlığına bile olsa mutlaka gece namazı, teheccüd ekliyorum. Evet, bir de bunu yapalım. Üçüncüsü, infaklarda bulunuyordum. Ramazan'da çok cömert bir şekilde zekatımı veriyordum. Gelin bu infakı süreli bir hale getirelim. Mesela benim 1.000 lira gelirim var. Ben bu 1.000 lira gelirden her ay karınca kaderince
5 lira vereceğim, 10 lira vereceğim, 100 lira vereceğim, 5 dolar vereceğim, 10 dolar vereceğim. Evet, bu infakı sürekli hale getirelim. Böylece almış olduğumuz o diplomanın hakkını verelim hayatın normal akışı içerisinde de. Bir dördüncüsü ziyaretlerdi. Bizim eve geliyorlardı. Ben onların evine gidiyordum. Ailecek beraber oluyorduk. Muhabbet ediyorduk. Gelin bu dostluk bağlarını Ramazan haricinde de devam ettirelim. Onun için önerim şu. Önerim. Haftada bir mutlaka birisini ziyarete gidelim ya da birisi bizim eve gelsin. Makul standartlar içerisinde. Oturalım, konuşalım, muhabbet edelim. Ve son fasıl neydi? Zikir ve tefekkürdü. O zikre devam edelim. Günde bir cüz Kur'an okuyarak ben Ramazan'da hatim ettim ama fakat Ramazan haricinde en azından günde 1 sayfa, en azından günde 5 sayfa, en azından günde 10 sayfa okumaya devam edeceğim. Şu kitapları okumuştum Ramazan okumalarım içerisinde günde 50 sayfa kitap okuyordum. Hayır, bundan sonra 50 sayfa okuyamam ama günde 10 sayfa okuyaraktan bu diplomamın hakkını vereceğim diyebiliriz. Ne dersiniz? Üçüncüsü, bir de bayramın toplumsal boyutu var. Bir de ona değineceğim, bırakacağım. Bayram benim için bayram. Amenna. Pekala herkes için bayram mı? Mesela yanımdaki komşum için, arkadaşım için, eşinden ayrılmış olan kişiler için, yetim ve öksüz çocuklar için. Onlar için bayram mı? Mülteciler için bayram mı? Ekonomik sıkıntılar içerisinde bulunan çok yakın tanıdıklarım için ya da dünyanın öbür tarafında bulunan arkadaşlarım, dostlarım, kardeşlerim, akrabalarım için bayram mı? Hapishanedekiler için bayram mı? Savaşın ortasında yaşayanlar için bayram mı? Sürgünde olanlar için bayram mı? Evet, gelin bir de bunu düşünelim. Yani bayram benim için bayram ama benim dışındakiler için de bayram mı? Aynı inanca sahibiz, aynı duygu ve düşüncelere sahibiz. Belki aynı camia içerisindeyiz. Pekala onlar için bayram mı? Bayramda benim mutlu olmam ne kadar bir değer ifade ediyorsa başkalarının da mutlu olması o kadar değer ifade etmeli değil mi? Hatta ben kendi mutluluğumu başkalarının mutluluğunda aramalı değil miyim? Bunun için ne yapabiliriz? Mesela bu bayramda gelin karar verelim. Daha önümüzde 3 gün var. Bugün bayramın 1. günü. Bir çocuğun sevincini paylaşacağım. Bir çocuğu onun tahminlerinin üzerinde kendisine bir hediye alaraktan onu sevindireceğim diyeyim. Muhtaç birisinin kapısını çalacağım, yetim öksüz birisinin kapısını çalacağım, eşi vefat etmiş birisinin kapısını çalacağım, eşi hapiste olan birisinin kapısını çalacağım ve onunla birlikte bir kahvaltı yapacağım. Ya da onu evime davet edeceğim, o evimde onunla birlikte bayram yapacağım diyelim. En azından bir fakiri sevindirelim bu bayram. Bakın en azından diyorum. Ramazan'ın bize talim etmiş olduğu o sabırdı, ibadetti, infaktı, ziyaretti, zikir ve tefekkürdü. Bunları hayatımıza taşımaya gayret edelim. Mesela ziyaret konusunda demin unuttum, hemen söyleyeyim. İlla haftada bir böyle fiziki anlamda ziyaretten bahsettim ya. Bunu daha farklı bir şekilde de hayata taşıyabiliriz. Söz gelimi her Allah'ın günü dünyanın neresinde olursa olsun bir şekilde benimle irtibatı olan bir arkadaşımı, bir dostumu, bir kardeşimi, bir komşumu telefonla arayacağım deyip telefonla hal hatırını sorabiliriz. Niçin olmasın ki? Evet, benim sizlere bu bayram günü mesajım bir anlam ifade ediyorsa bunlardan ibaret. Bayramınız mübarek olsun. Pekala bütün bunları yapabilir miyiz? El cevap. Denediniz mi? Unutmayın, her deneyen başaramaz. Ama başaranlar deneyenlerdir. Denemeye ne dersiniz? Hepinizin bayramı tekrar mübarek olsun. Nice bayramlar.